1966 yılında İnebolu Yeşilöz köyünden İnebolu'ya göç ettiğimiz günü ve sonrasını anlattığım Kara Üzümlerin Son Günleri başlıklı yazıyı 22 Ekim 2006'da İnebolu'da yazmıştım. Bu yazının seslendirmesini 18 Ekim 2025'te yaptım. Kara Üzümlerin Son Günleri. Ağustos ayında İnebolu'dan ayrılırken üzümler henüz yeşildi ve tanelerine kara düşmek üzereydi. Aradan geçen 2,5 ayda üzümler kararmış, iyice olgunlaşmış ve bazıları artık çürümeye yüz tutmuş. Yapraklar yeşilden her renge değişmiş. Kırmızı, sarı, kahverengi, siyah, mor, pembe. Bu eve geleli 40 yıl oldu. 1966 yılında Ekim ayının son günleriydi. Birkaç gündür büyükbabam Yeşilöz köyündeki evden bir şeyleri eşeğine yüklüyor, bir yerlere götürüyordu. 7 yaşındaydım ve taşınmanın ne anlama geldiğini bilmiyordum. Cumhuriyet Bayramı'nda köydeki okuldaydım. Tören orada olmuştu. Ertesi gün pazardı. Büyükbabam eşeğe yine bir şeyler yükledi ve biz de 3 kardeş arkasından yürüyerek İnebolu'ya doğru yola çıktık. Çok severdim o eşeği. Bir keresinde bir tekme atıp kulağımı parçalamıştı. Hastanede dikiş atmışlardı ama sonraki zamanlarda da kuyruğundan ayrılmazdım. Tanımadığım bir evde bitti bu yolculuk. Tanımadığım o evde babaannem, annem ve halam yerleşmeye çalışıyorlardı. Meğerse yeni evimizmiş burası. O gün akşam ilk kez kaldığımız o evde 10 yıl sonra üniversite için Ankara'ya gidene kadar yaşadım. Tüm tatillerimde İnebolu'ya geldim ve hiç kopmadım buralardan. Geldiğim gün çok yüksek direklere sarılmış üzüm tefeklerinin üzerinde artık çürümeye yüz tutmuş kara üzümler görmüştüm. O kadar yüksekten üzümler nasıl alınır diye merak etmiştim. Büyükbabam o üzümlere çok önem verirdi. Üzümlerin bahçeyi çepeçevre sarması için planlar yapardı. Sonraki yıllarda daha yüksek ağaç direkler alındı. Kocaman çukurlar kazılıp o direklerin gömülecek yerleri katranla kaplanıp dikildi. Üzüm tefekleri direklere usulen bağlandı. Çok şaşırmıştım. Bahar geldiğinde yeni çıkan ışkınların o direkleri bulup nasıl sardıklarını. O kadar yüksekten üzümlerin alınması için çareler de bulundu. Kocaman merdivenlerin bile zor eriştiği yerler için. Çok uzun bir sopanın ucuna hazırlanmış bir ağ ve üzümü koparmak için içinde jilet olan basit bir düzenek. Özenle o ağı üzümün içine alacak şekilde uzatır ve sapını kesmeye çalışırdık. Zamanı geldiğinde üzüm tefekleri budanırdı. Bunun gerekli olduğunu bir türlü kabullenmek istemezdim. Yazık değil miydi o güzelim dallara? Yaz gelip de yapraklar büyüdüğünde önce yaprak sarması olarak soframızdaki yerini alırdı. Taze toplanmış yaprakla yapılan sarma daha bir lezzetli olur. Üzümler daha korukken babaannem onlardan sirke yapardı. Herkes babaannemin sirkelerini çok severdi, biz de takılırdık. Senin yaptığın sirke şarap tadında olduğu için lezzetli diye. O da kızardı bize. Öyle şeyler demeyin günah diye. İyice olgunlaştıktan ve artık usanıp üzüm yememeye başladıktan sonra üzümler toplanır, suyu çıkartılıp pekmez yapılırdı. Üzüm suyu kazana doldurulur, altında odunlar yakılır, saatlerce kaynatılırdı. Kaynatılırken içine bir tülbentle sarılmış pekmez toprağı konulurdu. Bugün sabah bahçeye indiğimde, kara üzümleri gördüğümde 40 yıl önceye gittim. Artık üzümler yüksek direklerin üzerinde değil, çardaklarda yetişiyor. Yüksek direkler büyük babamın tercihiydi.
Çardaklarda babamın tercihi. Güneş gören yerlerde üzümler daha güzel görünüyor. Dalda dururken üzerleri hafif puslu olan taneleri elimizle sildiğimizde siyahın en güzel parlaklığını görüyoruz. Birkaç yıldır Ağustos ayında üzümler yeşilken fotoğraflarını çekiyorum. Geçen yıl tanelere kara düşerken çektiğim üzüm salkımları için herkese tembihlemiştim. Sakın bunları koparmayın diye. Her gün yeni fotoğraflarını çekiyordum. Tümü kararmadan iznim bitmiş ayrılmıştım buralardan. Bugün sabah bahçeye inip kara üzümleri görünce üzüm fotoğraflarında eksik kalmış kareleri tamamladım ve anılarımda yazılmamış sahneleri yazmaya karar verdim. Çocukluğumda içinde kara üzüm olan anılar. Bir hafta sonra buralara geleli tam 40 yıl olacak. 40 yıl sonra aynı bahçede yine kara üzümler var. Aradan geçen 40 yıl, sevinçler, hüzünler ve gidenler. İnebolu, 22 Ekim 2006, Pazar. Yazıda 2 dipnot yazmışım. Birinci dipnot, o ağa bizim buralarda algar denir. Bir zamanlar bıldırcın avında kullanılırdı. Şimdi bu yerel avlanma şekli yasaklandığı için çok görünmüyor. İkinci dipnot, elma pekmezi yapılırken pekmez toprağı konulduğunu biliyordum ama üzüm için çok emin değildim. Anneme sordum. Üzüm pekmezi yaparken toprak koyar mıydınız diye konulurmuş. O toprağa da sarı toprak derlermiş. Babaannem toprağı tülbente sarıp koyarken anneannem toprağı doğrudan koyar sonra süzermiş. Annemin dediğine göre toprak konulmazsa pekmez acı olurmuş. 2006 yılında yazdım bu yazıya. 2025 yılında birkaç not eklemek istiyorum. Şimdi bahçede kara üzümler hala var. Kimisi ağaçlara sarılmış, kimisi çardaklarda. Yazıda adı geçenlerin çoğu ne yazık ki artık aramızda değil. Anneannemi 1985, büyük babamı 1989, küçük kardeşimi 2000, babaannemi 2003, annemi 2016, babamı 2017 yıllarında yitirdik. Tüm sevdiklerimi sevgi ve saygıyla anıyorum. Ankara, 18 Ekim 2025. Merhaba, kaynaklarınız arasında yapacağımız bu özel yolculuğa hoş geldiniz. Bugün önümüzde Aydın Tiryaki'nin Milliyet blogda yazdığı 22 Ekim 2006 tarihli çok kişisel bir yazı duruyor. Kara Üzümlerin Son Günleri. Yazar 40 yıl gibi uzun bir aradan sonra İnebolu'daki baba evine dönüyor ve bahçedeki o kara üzümler birden anıları tetikliyor. Beni bu yazıda ilk etkileyen şey basit bir meyvenin, bir asmanın nasıl bu kadar derin duyguları, geçmişi hatta kaybettiklerimizi bile bugüne kaşıyabildiği oldu. Bugünkü niyetimiz de tam olarak bu aslında. Aydın Tiryaki'nin kaleminden dökülenleri katman katman açmak. Hafıza nasıl çalışıyor, aile bağları zamanla nasıl değişiyor, bir yere ait olmak ne demek ve tabii zamanın o hem tatlı hem acı akışı. Bütün bu temaları işte o kara üzümlerin etrafında dönen hikayelerle anlamaya çalışacağız. Sizin için bu samimi anlatının derinliklerine iniyoruz şimdi. Hazırsanız başlayalım. Gerçekten de çok dokunaklı bir başlangıç noktası. Duyusal detayların, değil mi? O üzümlerin rengi, belki kokusu, dokusu, yaprakların mevsimle değişen hali, anıları ne kadar canlı bir şekilde geri getirebildiğini bu yazıda çok net görüyoruz. Sanki biz de oradayız. Yani yazarla birlikte o bahçede yürüyoruz, o üzümlere dokunuyoruz gibi. Bu bize şunu hatırlatıyor. Mekanlar
Sadece duvarlar, toprak değil. Her köşesi yaşanmışlıklarla, duygularla, anılarla dolu. Katman katman bir yapı aslında. Eminim sizin de hayatınızda vardır böyle yerler. Belki bir koku, bir ses sizi alıp götürür. Kesinlikle vardır. Yazar da bizi hemen o anıların içine çekiveriyor. Yazıya başlarken Ağustos'ta gördüğü daha tam olmamış yeşil üzümlerden bahsediyor ama asıl hikaye Ekim sonunda başlıyor. Yani tam 40 yıl önce o eve ilk taşındıkları zaman. Düşünün, 7 yaşında bir çocuk Yeşilöz köyünden İnebolu'daki yeni eve geliyor. Peki o anı nasıl hatırlıyor? Büyük babasının eşeğe yüklediği eşyalar ve 3 kardeş eşeğin arkasından yürüyor. Çok canlı bir tablo değil mi? Hatta o eşeği o kadar çok sevmiş ki bir keresinde hayvan tekmelemiş, kulağına dikiş atılmış ama yine de kuyruğundan ayrılmamış. Bu detay bile ne kadar çok şey anlatıyor. Hem de nasıl. Çocukluğun o saf bakış açısı o kadar belirgin ki burada. Taşınmanın ne anlama geldiğini belki tam bilmiyor ama eşek gibi hani dokunabildiği somut detaylar zihninde yer etmiş. Yetişkinlikte olaylara yüklediğimiz anlamlar, o neden-sonuç ilişkileri yok henüz. Sadece an var. Ve o dünyada sevilen bir varlığın tekmesi bile o bağı koparamıyor işte. Bu da bize anıların ne kadar kişisel, ne kadar öznel ve bazen de mantıkla açıklanamayacak kadar duygusal olduğunu gösteriyor. Yetişkin aklıyla bakınca çelişkili gibi ama çocuğun dünyasında çok doğal. Ve o çocuk gözüyle yeni evin bahçesine ilk baktığında gördüğü şey çok yüksek, böyle göğe uzanır gibi duran direklere sarılmış, artık çürümeye yüz tutmuş kara üzümler. İlk aklına gelen soru, bu kadar yüksekten bu üzümler nasıl toplanır ki? Çocuk merakı işte. Sonra büyük babasının bu üzümlere ne kadar değer verdiğini anlatıyor. Bahçeyi çepeçevre sarmalarını istemiş, bunun için planlar yapmış, daha yüksek direkler almışlar, çürümesin diye diplerini katranlamış özenle. Ve her bahar o küçücük filizlerin inatla o direkleri bulup sarmasına nasıl şaşırdığını da ekliyor. Bu kısım, yani o direkler ve filizler bana çok anlamlı geldi. Kesinlikle çok anlamlı. Büyük babanın o üzümlere gösterdiği özen, yani basit bir bahçe işinden çok daha fazlası. Bir emek var, bir planlama var ve en önemlisi geleceğe dönük bir umut, bir devamlılık isteği var sanki. O direkler adeta göğe uzanan bir niyet gibi. Kök salma, kalıcı olma arzusu. Sarmaşıkların her bahar o direkleri bulup tırmanmasıysa, doğanın o müthiş döngüsünü, inadını, yaşam gücünü gösteriyor. İnsanın doğayla ilişkisini de düşündürüyor tabii. Hem ona şekil verme çabası, direkleri dikmek gibi, hem de onun kendi bildiğini okumasına tanık olmak. Filizler yolu buluyor işte. Belki de büyük baba, o asmalarla kendi köklerini de toprağa daha derinden saldığını hissediyordu, kim bilir. Çok güzel bir bakış açısı. Peki o çocuğun merak ettiği soruya dönelim. O kadar yüksekteki üzümleri nasıl topluyorlarmış? Yazar bunun için bulunan yaratıcı çözümü de anlatıyor. Şöyle düşünün, çok uzun bir sopa, ucunda üzümün sapını kesmek için bir jilet. Basit bir düzenek ve buna bağlı bir de ağ var. Yörede bu ağa algar diyorlarmış. Eskiden bıldırcın avlamak için kullanılırmış bu ağ. Yani avcılıkta kullanılan bir alet tarımsal bir ihtiyaca uyarlanmış. Çok ilginç. O ağ ile salkımı hedefleyip sopanın ucundaki jiletle sapı kesmeye çalışıyorlarmış. Müthiş bir adaptasyon. Algar örneği evet, gerçekten yerel bilginin ve pratik zekanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İhtiyaçlar insanın ne kadar yaratıcı çözümlere itebiliyor değil mi? Bir zamanlar kuş avında kullanılan bir aletin üzüm hasadına hizmet etmesi tam bir yeniden işlevlendirme aslında. Bu aynı zamanda yöntemlerin, alışkanlıkların zamanla nasıl değiştiğini de gösteriyor, evrildiğini. Dediğiniz gibi dedenin yüksek direkleri var, sonra babanın daha alçak çardakları geliyor. Bu küçük detaylar bile nesiller arası farkları, değişen öncelikleri, belki de yaklaşımlardaki evrimi bize fısıldıyor sanki. O algar sadece bir alet değil yani. Bir dönemin yaşam biçiminin, bilgisinin de taşıyıcısı. Üzümle ilgili anılar sadece hasatla bitmiyor tabii. Yazar asmalar budanacağı zaman hissettiği çocuksu üzüntüyü de anlatıyor. Yazık değil miydi o güzelim dallara diye düşünmüş içinden. Ama işte
O budanan dallardan sonra çıkan taptaze filizler yazın sofralara başka bir lezzet getiriyor. Yaprak sarması, özellikle taze asma yaprağıyla yapılanın tadı bir başka olurmuş, onu vurguluyor. Bu da yine o döngünün bir parçası galiba. Bir kayıp gibi görünen şey yeni bir başlangıca kapı aralıyor. Budama meselesi. Evet, üzerinde durmaya değer. Biyolojik olarak asmanın sağlığı için gerekli, verimi için şart. Bunu biliyoruz. Ama yazarın çocukken hissettiği o yazık oluyor duygusu da çok insani, çok anlaşılır. Bu belki de daha genel bir metafor olarak okunabilir, değil mi? Hayatta büyümek, ilerlemek için bazen sevdiğimiz şeylerden vazgeçmek, bazı dalları budamak gerekebiliyor. Bu bir kayıp hissi verse de aslında yeni filizlere, yeni potansiyellere yer açıyor. Yaprak sarması geleneği ise doğanın sunduğu her şeyi değerlendirme, israf etmeme kültürü ve bunu bir aile sofrası ritüeline, bir paylaşıma dönüştürme biçimi. Çok güzel. Mutfak ve kültür arasındaki o güçlü bağ burada da kendini gösteriyor işte. Anlatıda bir de çok sıcak, çok sevgi dolu bir babaanne karakteri var. Üzümler daha korukken, yani tam olmamışken babaannesi onlardan harika sirkeler yaparmış. Öyle ki bütün mahalle akrabalar bu sirkeye bayılırmış. Yazar ve kardeşleri de babaannelerine takılırlarmış. Senin sirke şarap gibi, ondan lezzetli diye. Babaanne de tatlı bir telaşla aman çocuklar öyle demeyin günah diye kızarmış onlara. Bu küçük anı bile o aile ortamının sıcaklığını nasıl hissettiriyor değil mi? Yazarın ne güzel bir babaanneydi benim babaannem deyişi. O sevgi, o özlem çok net. Kesinlikle babaanne figürü, aile içindeki geleneklerin, bilginin, belki de o ailenin ruhunun taşıyıcısı gibi. Sirke yapımı gibi aslında ustalık isteyen bir zanaat, kuşaktan kuşağa aktarılan sessiz bir bilgi hazinesi adeta. Bu tür beceriler sadece tarif uygulamak değil, sabır ister, özen ister, deneyim ister. Aralarındaki o şakalaşma da aile bağlarının ne kadar samimi, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Nesiller arası küçük farklar bile, hani dindarlık hassasiyetiyle çocukların şakaları, sevgi dolu bir etkileşimle eriyor. Bu tür küçük, canlı anekdotlar anlatıyı sadece bir anılar dizisi olmaktan çıkarıyor. Yaşayan karakterler var karşımızda. Sizi de o mutfağa, o sohbetin içine çekiyor adeta. Ve üzümler iyice olgunlaşıp artık yemekten bıkılınca başka bir geleneksel süreç başlıyor, pekmez yapımı. Bu da ayrı bir ritüel. Toplanan kara üzümlerin suyu çıkarılıyor, sonra kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. Kaynatırken pekmez acı olmasın diye ilginç bir şey yapılıyor. Tülbente sarılmış pekmez toprağı atılıyor kazana. Yazar annesine soruyor bu ne diye, sarı toprak cevabını alıyor. Bu konmazsa pekmez acı olur diyor annesi. Hatta aile içinde bile fark var. Babaannesi toprağı tülbentte koyarken anneannesi doğrudan atıp sonra süzermiş. Bu pekmez toprağı detayı yerel bilginin ne kadar spesifik olabileceğini gösteriyor. Pekmez yapımı süreci evet hem geleneksel gıda saklama yöntemlerinden biri hem de ciddi bir kolektif emek ve sabır işi. Burada asıl büyüleyici olan sizin de dediğiniz gibi pekmez toprağı gibi çok spesifik, yerel ve muhtemelen nesillerdir aktarılan bir bilgi. Büyük ihtimalle o toprağın kimyasal yapısı, üzüm şırasındaki asitliği nötralize ediyor veya bazı bileşenleri bağlıyor. Tabii bu bizim yorumumuz. Ama önemli olan bu bilginin varlığı ve kullanılıyor olması. Bu her yörenin, hatta her ailenin kendine özgü sırları, yöntemleri olduğunu gösteriyor. Babaanne ve anneanne arasındaki uygulama farkı da, hani tülbentle mi, doğrudan mı koyma, işte bu da geleneğin katı, değişmez bir kalıp olmadığını gösteriyor. Kişisel yorumlara, tercihlere açık, belki deneme yanılmayla geliştirilmiş küçük yenilikler bile var. Gelenek, yaşayan bir şey sonuçta. Müzedeki bir eser değil. Çok doğru bir nokta ve yazar bizi tekrar bugüne getiriyor. Yazının yazıldığı 2006 Ekim'ine. Bahçede o kara üzümleri görünce zihni anında 40 yıl öncesine gidiyor. Ama arada belirgin bir fark var. Üzümler artık dedesinin o iddialı yüksek direklerinde değil, babasının yaptığı daha mütevazı, belki daha pratik çardaklarda yetişiyor. Bu bile bir hikaye sanki. Yazar, güneş gören yerdeki üzümlerin daha canlı, daha güzel göründüğünü söylüyor ve çok hoş bir betimleme yapıyor. Dalındayken
Tanelerin üzeri hafif puslu, mat kadife gibi ama elinizde şöyle bir silince altından siyahın en güzel parlaklığı çıkıyor. Pireklerden çardaklara geçiş. Evet, bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir sembol. Sadece fiziksel bir değişiklik değil bu. Nesiller arasındaki zevklerin, önceliklerin, belki de dünyaya bakışın değişimini yansıtıyor olabilir. Dedenin o göğe uzanma hedefi yerine babanın daha ulaşılabilir, daha kontrol edilebilir bir düzeni tercihi gibi. Ya da belki sadece pratik nedenler, iş gücü tasarrufu. Sebep ne olursa olsun bu küçük detay zamanın nasıl aktığını, alışkanlıkların nasıl değiştiğini ve her nesil kendi izini nasıl bıraktığını somutlaştırıyor. Üzüm tanesinin o puslu halinden parlak siyaha dönüşmesi ise, bu da çok katmanlı bir imge. Belki anılar da böyledir değil mi? İlk başta biraz soluk, puslu görünürler ama üzerine eğilince, dokununca içlerindeki parlaklık, canlılık ortaya çıkar. Ya da belki de dikkatli bakınca sıradan görünen şeylerde saklı olan güzelliği temsil ediyor. Yazarın bu üzümlerle kurduğu bağ o kadar kişisel ki son birkaç yıldır Ağustos'ta üzümler daha yeşilken gelip fotoğraflarını çekiyormuş. Hatta geçen yıl tam kararmaya başlarken çektiği bazı salkımları işaretlemiş, kimse koparmasın diye tembihlemiş. Amacı tamamen karardıklarında o son hali de çekmekmiş ama izni bitmiş, o kareyi çekemeden ayrılmış. İşte şimdi bu Ekim ziyaretinde o tam kararmış üzümleri görmek ona sadece eksik fotoğraf karesini değil, aynı zamanda zihnindeki, ruhundaki eksik bir parçayı da tamamlama hissi veriyor sanki. Sanki o üzümler ona içinde kara üzüm olan çocukluk anılarını yazması için bir işaret olmuş. Bu durum, yani bir nesne üzerinden geçmişle bu kadar güçlü bir bağ kurma hali size ne düşündürüyor? Bu anıların ve geçmişle kurduğumuz ilişkinin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Fotoğraf çekmek ve yazı yazmak, ikisi de aslında anıyı sabitleme, anlama, işleme çabası. O eksik kalan fotoğraf karesi sadece görsel bir eksiklik değil. Yazarın zihninde tamamlanmamış bir döngü. Belki geçmişle tam yüzleşememe hali. Kara üzümleri o tam olmuş haliyle görmek hem görsel boşluğu dolduruyor hem de ruhsal bir tamamlanma sağlıyor. Bu geçmişle bir tür barışma anı, bir hesaplaşma, belki de onu kabullenme. Kara üzümler burada artık sadece bir meyve değil, geçmişe açılan sihirli bir kapı adeta. Yarım kalmış hikayeleri bitirmek, belki vedalaşmak için bir vesile, bir aracı haline geliyor. Belleğin bu kadar somut bir nesneye tutunarak kendini yeniden inşa etmesi gerçekten büyüleyici. Tespitle bitiyor. Yazar fark ediyor ki bir hafta sonra o eve ilk gelişinin üzerinden tam 40 yıl geçmiş olacak. Koca bir 40 yıl. Aynı bahçe, aynı kara üzümler var. Belki farklı asmalar, farklı destekler ama yine de kara üzümler. Ama arada geçen, geri gelmeyecek koskoca bir 40 yıl var. Yazarın kendi sözleriyle. Aradan geçen 40 yıl, sevinçler, hüzünler ve gidenler. Bu son cümle her şeyi özetliyor gibi. Böylece Aydın Tiryaki'nin bu samimi yazısıyla İnebolu'daki bir evin bahçesinden yola çıktık, hafızanın labirentlerinde, aile bağlarının sıcaklığında, geleneklerin izinde ve zamanın o hem güzel hem hüzünlü nehrinde bir yolculuk yaptık. Bir salkım kara üzümün nelere kadir olabileceğini, nasıl derin anlamlar taşıyabileceğini gördük birlikte. Bu anlatı ister istemez hepimizin kendi hayatındaki benzer bağlantı noktalarını düşündürüyor, kendi kara üzümlerimizi. Sizin için de belki belirli bir koku vardır, değil mi? Çocukluğunuzdaki o yaz akşamlarını hatırlatan. Belki bir melodi, eski bir fotoğraf, belki annenizin yaptığı o özel yemeğin tadı. Hepimizin geçmişe açılan, bizi anılarla buluşturan böyle kişisel köprüleri var. Bu yazı o köprüleri fark etmemiz için güzel bir davet aslında. O halde bu yolculuğun sonunda size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım. Sizin hayatınızda zamanın akışını, değişimi ama aynı zamanda köklerinizde olan o kopmaz bağı simgeleyen kişisel bir kara üzüm metaforu var mı? Bu bir nesne olabilir, bir mekan, bir tat, bir koku,
Fark etmez. Hangi küçük, belki ilk bakışta önemsiz gibi görünen detaylar sizin için de benzer bir anı kapısını aralıyor, sizi geçmişinize bağlıyor. İşte bu sorularla sizi baş başa bırakıyoruz.